Evet, herkese merhabalar. Çok özel bir atmosferdeyim. Şu anda Frankfurt Otomobil Fuarı, yani Almanya'daki adıyla otomobilin cennetine yaklaşık 3 ay kaldı. Biz ama Haziran ayında özel bir gösterim için mini bir fuar olarak adlandırabileceğim bir ortamdayız. BMW bize özel bir imkan tanıttı. Bu ne biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz çünkü daha önce görmediniz. Ben bile görmemiştim. Bu otomobil aslına bakarsanız BMW'nin geleceği. Burada ismi de yazıyor. Neue Klasse. Yani Almancası yeni bir sınıf yaratıyoruz. Yeni bir otomobil yaratıyoruz. Daha önce gördüğünüz BMW modellerinden izler var. Ama çok yeni. Anladığım kadarıyla bu otomobil şu anda BMW 3 serisi boyutlarında. Konuşulan bu. Bakıyoruz otomobilde neler var. Normalde burada bir böbrek olur. Artık böyle bir yeni bir yüz var ve dijital bir ekran mı diyeyim size, buraya böbrek mi diyeyim, ne diyeyim, ışık imzası deniyor buna. Yepyeni farlar var. Otomobilin kullanılan materyallerinin çok önemli bir kısmı geri dönüştürülebilmiş malzemeler. Mesela otomobilin içerisinde kullanılan aslında deri görünümlü koltuklar vegan ya da başka şeyler var. Ya da size şöyle bir şey göstereyim. Artık bazı markalarda görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi rüzgar direncini düşürmek için artık buraya bir yan ayna yerine kameralar koymuşlar. Bu kameraların içerideki yansımalarını göstereceğim size, gerçekten çok enteresan. Elektrikli otomobillerde burada soğutacak bir motor olmadığı için gördüğünüz gibi böyle bir hava girişine de gerek yok. Herhangi bir yerde hava girişi yok. Buradaki materyale bakıyorum uzaktan, böyle bir karbon görüntüsünde ama değil, bambaşka. Sizi otomobilin arkasına götüreceğim. Gerçekten çok enteresan. Dediğim gibi bu otomobil tamamıyla elektrikli. Yani içerideki menzile çok bakmak istemiyorum ama tahmin ediyorum ki 600-650 kilometre gibi gösteriyor. Dışarıdan bakılınca böyle bir fanus gibi bir görüntü var. Şurada böyle bir çizgi var ve BMW'nin geleneksel Hofmeister Kick dediği buradaki tasarımına ithaf ediliyor. Kapı açma butonu yok. Burada sensörler var. Bir sensör burada, bir sensör burada. Elinizi buraya getiriyorsunuz. Bu kapılar açılıyor. Tabii bu bir konsept otomobil. Unutmayın, bu otomobil daha geliştirilecek. Daha bu otomobilin caddeye çıkması için çok süre var. Ama BMW'nin vizyonunu, elektrikli otomobillerdeki vizyonunu göstermesi açısından çok temel detaylara sahip. Otomobilin arkasını göstereceğim. Yani çok enteresan. Böyle bir tasarımı aslına bakarsanız çok BMW modellerinde görmeye alışkın değiliz. Bakın. Bu arada BMW logosunda mavi yok, yani şaşırmayın, ama muhtemelen bu otomobilin caddeye çıkmış halinde BMW logosu da boyanmış olacakmış. Otomobilin arka tasarımına baktığımız zaman yani şu logoyu kapatayım, bu otomobili tanımanız zor olabilir. Önce onu söyleyeyim. Tamamen bütünleşik bir stoplar. BMW logosunu buradan böyle bütünleştirirseniz muazzam bir görüntüsü var. Yine arkada da BMW Vision Neue Klasse yazıyor. Yani iniş, Hofmeister Kick'ten buraya doğru geçiş. Hakikaten çok enteresan. Otomobilin şimdi sadeliğinden bahsederken şunu da söyleyeyim size. Otomobilin direksiyonu, şu anda BMW iX'in direksiyonu görüyoruz ya, böyle yuvarlak değil. Artık bunun direksiyonu da öyle. Evet. İç mekana bakar mısınız? Böyle bir otomobil yani çok görmemişsinizdir. Bir fanus gibi tamamen cam tavanlı. Şu aynaya bakın. Yani ayna da o kadar basit, o kadar sade ki diyorsunuz ki bunun burada işi ne, ama işte tasarımcılar bir şeyler yapmışlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu vites seçici. Direksiyona bakın. Direksiyon o kadar enteresan ki. Yani iX'te gördüğümüz o köşeli direksiyonun birazcık daha da küçüğü ve aslına bakarsanız direksiyonun içerisinden yoldaki her şeye hakim olabilmeniz amaçlanmış. Zaten şuradaki ekrana bakar mısınız? Yani bütünleşik bir head-up display gibi düşünün. Otomobilin solundan sağına kadar her yerde tüm gösterge ekranı dolu. Evet, yani buradan buraya bir multimedya ekranı koymamış var. Bu arada multimedya ekranında hakikaten renk değiştirtebiliyor, ambiyans ışıklarını oynatabiliyorsunuz, içeriği değiştirebiliyorsunuz. Ama genel hatlara baktığımız zaman çok sade, çok basit, yalın bir tasarım var. Geleceğin BMW'lerinde böyle olduğunu, bundan sonra böyle olacağını söylediler bize. Kapı açma butonları buradan az önce göstermiş olduğum gibi kolaylıkla açılabiliyor. Yani nihayet şöyle bir şey söyleyeyim size. BMW bambaşka bir noktaya gidiyor. Eski BMW kullanıcıları şaşırabileceklerdir. Ama şu ana kadar hiç BMW sahibi olmamış, yepyeni otomobille alakası yeni gelişen, yepyeni bir jenerasyon için müthiş bir otomobil olacak. Belli ki bu özel bir otomobil.
Bir bilgi daha vereceğim. Bulunduğumuz alanda Mini'nin 2 tane yeni modeli var ve elektrikli CE2 adlı bir motosiklet de var. Motosikleti bu arada 16 yaşındakilerin de kullanabileceğini söyleyeyim. Mini ile ilgili küçük bilgiler de vereyim. Bunun önündeyim ama Mini şu anda biraz kalabalık. Bugün yoğun bir gün. Mini ile ilgili bilgi de şöyle vereyim. BMW grubu altında ilk elektrikli, tamamen elektrikli olma iddiasında olan marka Mini. Cooper yepyeni bir familya adı oldu, aile adı oldu. Eskiden biliyorsunuz Mini'nin bir modeliydi. Cooper adı altında artık yeni modeller de var. Elektriklisi, konvansiyonel motorlusu. Ama ben en çok Countryman'e baktım. Countryman çok enteresan. 14 santim büyümüş, 6 santim yükselmiş, devasa bir şeye dönüşmüş. Elektrikli opsiyonları da var. Baktığım zaman farları falan yani köşeli farlı bir otomobile dönüşmüş. Mini Cooper'a baktığım zaman da lastikler tamamen otomobilin neredeyse dışına gelmiş. Özellikle arka lastikler tamponla bu kadarcık mesafesi var. Bu da otomobilin daha yola iyi basabilmesini, go-kart hissinin artmasını sağlamış. Yani işin özü şunu söyleyeceğim size. BMW özellikle Eylül ayında çok sıkı hazırlanmış. Gelecekteki BMW modellerinin ne olacağının ipuçlarını da bize çok net vermiş oldu. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayanlar size üzülüyorum, kızıyorum. Lütfen bu kanalı abone olun. BMW'nin Almanya'daki bu özel fuarından size veda ediyorum. Hoşça kalın.